Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Singapur'dayız. Singapur'daki ilk günümde buranın en turistik noktalarından biri olan Merlion, yani aslan heykelinin bulunduğu yerden açmak istedim. Hemen arkamızda bulunan yapının ismi Marina Bay Sands Oteli. Singapur'un en ikonik simgelerinden bir tanesi. Singapur'u kısaca özetlemek gerekirse yolsuzlukla mücadelede birinci sırada, güvenli bir ülke, ekonomisi güçlü, pasaportu dünya endekslerinde birinci sırada olan bir ülke. Siz de Singapur'u benimle birlikte keşfetmek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izleyip abone olabilirsiniz. Singapur videoma hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum. Burası Singapur'un en turistik ve ikonik simgelerinden bir tanesi olan Merlion, yani aslan heykelinin bulunduğu yer. Hemen karşımızda bulunan Marina Bay Sands Oteli, alt kısmı AVM, bütün alışveriş merkezlerinin bulunduğu yer ve beyaz görünümlü kısım sanat ve müzik, aynı zamanda bilim müzesi. Ve son olarak siyah yapının ismi de Apple Store. Daha önceden gece kulübü olarak kullanılıyormuş. Ve burada Singapur'un ekonomisinin can attığı yerler, ünlü bankalar mevcut. DBS, HSBC, Deutsche Bank ve Fullerton Hotel. Evet, Singapur'dayız. Singapur'u bugün hep birlikte keşfedeceğiz. Burası gerçekten turistik bir nokta. Burası da Merlion, aslan heykeli. Rivayete göre burası Singapur bu kadar gelişmemişken, bataklık olduğu zaman da ormanlıkların içinde aslanlar yaşıyormuş. Ve Singapur'un bir diğer lakabı da Aslanlar Şehri. Gördüğünüz gibi turistler burada fotoğraf çekiyor. Bakın. Her ülkeden turist var. Çünkü Singapur coğrafi konumu önemli olan bir ülke. Bütün uçuşların aktarma merkezi Singapur diyebilirim. Çok fazla insan var. Video çekmek gerçekten zor. Bakın gördüğünüz gibi diğer ülkelerden kafileler şeklinde geliyor. Ve şunu da bahsetmek istiyorum. Asyalılar güneşi sevmiyor. Yani güneş düşmanı insanlar diyebiliriz. Yani Singapur'un en muhteşem noktalarından bir tanesindeyiz. Marina Bay Sands Oteli görünümü itibariyle bir gemiye benzetiliyor. 3 bloktan oluşuyor ve en yüksek tepesinde bütün şehri görebileceğiniz restoranlar mevcut. Singapur'un en pahalı yapılarından bir tanesi olan Marina Bay Sands Oteli'ndeyiz. Su geliyor. Klasik ağzını açıp fotoğraf çekenler, elini açıp dua dileyenler, gerçekten bugün hava çok sıcak.
İnanılmaz derecede sıcak. Nem oranı yüksek. Yani ona rağmen insanlar şemsiye kullanıyor. Yağmur yağdığı için değil, tamamıyla güneşten korunmak için. Bakın, yine bahsettim, uzun kollu giyen insanlar. Arkadaşlar burası soğuk değil. Singapur yılın 12 ayı sıcak olan bir ülke. Yani burada tek mevsim yaşanıyor. Yaz mevsimi. Bu heykelin bulunduğu bölgeye gelmek isterseniz ulaşım aracı olarak treni kullanırsanız Raffles Place istasyonunda inerseniz buraya kolayca gelebilirsiniz. Tren istasyonundan burası yürüme mesafesi sadece 7-8 dakika diyebilirim. Evet, köprü altına doğru ilerliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi maske takıyor. Maske takmasının sebebi tamamıyla yüzünü korumak. Yani insanlar beyaz kalmak istiyor. Güneşten kararmak istemiyorlar. Evet, 7-Eleven. Bakın bir maskeli daha. Maybank. Maybank ismi Malezya Bankası. Singapur'da %13 Malezyalılar yaşıyor. Şimdi birlikte yürüyerek Marina Bay Sands Oteli'nin olduğu noktaya gideceğiz.
Evet arkadaşlar, bataklık olan, zamanında bataklık olan bir ülke nasıl bu kadar zengin ve başarılı oldu? Gerçekten tarih derslerinde okutulması gerekiyor. Çok fazla insan var. Evet, restoranlar kısmına doğru yürüyebiliriz. Evet, burayı gezdiğimize göre yavaş yavaş Marina Bay Sands Oteli'ne doğru ilerleyebiliriz. Singapur dünyanın her noktasından turist çeken bir ülke.
Ve buradan da tekne turları yapabilirsiniz. Ücretine bakarım. Bakın, Singapur katı kurallarıyla meşhur. Bunlardan bir tanesi ülkede sakız çiğneme ve sakız bulundurmak yüksek para cezalarına çarptırılabiliyor. Ve bunlardan bir tanesi de no fishing. Balık tutmak 3000 dolardan cezası başlıyor. Gördüğünüz gibi. Balık tutmanın cezası 3000 dolar. Türk parası ile kafadan hesaplarsam yaklaşık 110.000 TL. Yani bu noktada siz balık tutmak isterseniz Singapur'da para cezası 110.000 Türk lirası yapıyor. Siz olun, kurallara riayet edin. Evet, Singapur'un katı kurallarından bahsettim. Sakız bulundurmak yasak. Elektronik sigara içmek yasak. Sifona basmamak yasak. Yani Singapur, evet, katı kuralları mevcut ve aynı zamanda da çok güvenli bir ülke. Çünkü buradaki düzeni ve refahı sağlamak için belirli bir kuralların olması gerekiyor. Ve Singapur'da her noktada sigara içemiyorsunuz. Belirli çöp noktaları var. Sadece oralarda sigara içebilirsiniz. Kafe, bar, restoranlar. Evet, biz şimdi şuradan başlayıp ve buraya kadar yürüyeceğiz. Yani yerde yapraklar ve çiçek dışında hiçbir çöp göremezsiniz. Ne düşünüyorsunuz Singapur'un katı kuralları hakkında? Gerekli mi yoksa abartılı mı? Açıkçası benim Singapur hakkında ilk izlenimlerim gerçekten çok olumlu. Hani gerçekten bu ülkeye bayıldım diyebilirim. Sessiz, sakin, güvenli. İnsanlar birbirine saygılı. Gelişmiş bir ülke. Bakın burada restoranlar. Tüm yabancı bankalar ve yerel bankalar hepsi ana binaları burada. Raffles Place'te. Şurası The Flirtandis Pavilion Restaurant.
Yine bir otel. Bugün Singapur'un sokaklarını keşfedeceğiz. Özellikle Çin yemeklerini denemek istiyorum. Çok sıcak. Singapur bayrağı. Singapur bayrağıyla Endonezya bayrağı birbirine çok benziyor. Sadece Singapur bayrağında 5 tane yıldız var. Tek farkı o. Burası Raffles Place tren istasyonuna gidiyor. Oradan buraya ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar Singapur zengin, aynı zamanda da çok pahalı bir ülke. Yani burada meyve ve sebzeler adet fiyatı ile satılıyor. Çünkü doğal kaynakları yok. Yani tarım yapabilecekleri bir alan yok. Ve bu ürünlerin hepsi Çin, Malezya ve Avustralya'dan geliyor. Gördüğünüz gibi insanlar sadece belirli noktalarda sigarayı içebiliyor. Aslında güzel bir uygulama, çünkü Türkiye'de herkes her yerde sigara içebiliyor. Ve diğer insanlar, sigara içmeyen insanlar rahatsız oluyor. Burada gördüğünüz gibi burada otters gözükebilir diyor. Susamuru. Susamuru Singapur'da var. Evet, aklıma gelmişken bundan da bahsedeyim. Singapur'un katı kurallarından bir tanesi de kuşlara yem atmak, kuşları beslemek. Kuşları beslemenin cezası 10.000 Singapur dolarından başlıyor. Bu da yaklaşık 356.000 Türk lirası yapıyor. Çünkü kuşları beslerseniz gördüğünüz gibi her yer kuş pisliği oluyor ve görüntü kirliliğini oluşturuyor. Yani Singapur hükümeti bunu istemiyor. Çünkü kuşları beslediğiniz yerde o kuşlar hepsi toplanıyor ve orayı kirletiyor. Seyyar kahveciler.
Evet, şu ana kadar duyduğunuz en ilginç, en katı kural hangisi? Sakız bulundurup çiğnemek mi yoksa kuşları beslemek mi? Yani evet, eleştirilebilir ama bazı kurallarda ülke düzeni için gerekli. Yani kurallar olursa toplum daha rahat edebilir. Yoksa herkes istediği şeyi yapar ve ülke kaosa dönüşür. Yemyeşil. Yemyeşil. Güzel bir ada ülkesi Singapur. Tayland'dan sonra Singapur bana biraz farklı geldi. Çünkü Tayland daha bakir, daha gelişmekte olan bir ülke. Ama Singapur çok farklı, gelişmiş bir ülke. Gördüğünüz gibi böyle hükümet böyle pervaneler yapmış. Yani insanların bu sıcaktan kaçıp bir şekilde dinlenebilmesi, ferahlanması için. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi yani bakarken insanın boynu kırılacak bu kadar yüksek binalar. Bunlar bankaların yönetim binaları. Bugün şanslıyız. Singapur biraz rüzgarlı. Bir nebze sıcaklığı hafifletiyor. Evet arkadaşlar, Singapur'la alakalı olumlu olumsuz tüm düşüncelerinizi yoruma bekliyorum. Singapur kısa zamanda nasıl bu kadar başarılı oldu? 3 farklı etnik grup nasıl huzur içinde bu kadar mutlu yaşayabiliyor? Ve ekonomisi bu kadar güçlü olmasına rağmen neden bu ülke bu kadar pahalı? Kafamda deli sorular. Evet, gördüğünüz gibi şu karşı taraf kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Aslanın olduğu noktadan yürümeye başladım ve Marina Bay Sands Otel'e kadar yürüdüm. Marina Bay Sands Otel'in altı alışveriş merkezi. İçinde yüzlerce markalar mevcut. Birazdan orayı da birlikte keşfederiz. Singapur'daki ilk günüm gerçekten
heyecanlıyım. Bu ülkeyi keşfetmek ve dilimiz döndüğünce size aktarabilmek benim için en büyük mutluluk kaynağı. Arkadaşlar videolara gerçekten çok emek veriyorum. Yani bu sıcakta sırtımda çantayla birlikte olabildiğince size videolar çıkarmaya çalışıyorum. Tek isteğim kanala abone olup videoya like ve noktada dahi olsa yorum atmanız. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve Marina Bay Sands alışveriş merkezine geldik. Evet, benim gezmekten en çok keyif aldığım noktaya geldik. Gördüğünüz gibi palmiye ağaçları. Yürüyüş noktası. Birbirinden farklı restoranlar var. Hatta burada da Gordon Ramsay'in bir restoranı var. Evet arkadaşlar, o siyah küreye geldik. Burası Apple Store. golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire.
meyve festivalinden bahsediliyor. Evet, klasik durian. Durian'ı burada çok seviyorlar. Dünyaca ünlü marka. Nice to see the day the universe was made for me. Take time to breathe in now. How about a bedtime to repeat the story once again? But this time I'm different. I mean, it all feels like it's closing in at a distance. Straight love can play. It's a form of resistance. Take a cue from those who know. They've been here before to guide you through, to find the truth. Outside corner store, greeted by some folks I've never seen before. This time I smile different. Maybe I'll take a page from the sun and its lovely yellow rays, and finally be the world shining. And when it all feels like it's closing in at a distance, strength, love, and play as a form of I am waiting for a bus at the end of the night, under street lamp, bent face flamed by the light. I'm going away, gone away, I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day. Must be somewhere welcome me into the fold. Blooming flowers, as much as I can hold. I'm gone away, I'm gone away, I'm gone away. And the sun gonna shine